Herkese merhaba arkadaşlar. Muadili olmayan makalevari sohbetlerimize hoş geldiniz. Çin tarafından gelen yeni haberler var. Çin darbesi nedir? Onlardan bahsedeceğiz bugün. İç piyasamızda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni söylemleri var. Alışık olduğumuz söylemler elbette ama kur yukarı yönlü etkilenmeye devam ediyor. Piyasalar global anlamda resmen çakılacak ama bunun etkileri nereden geliyor? Nasıl fiyatlamalar oluşacak ve temel seviyede bizi oraya götüren etmenler nelerdir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle benim gündemimde en önemli haber akışı Çin tarafında faizlerin indirilmesi oldu. Biliyorsunuz kısa süre önce Çin tarafında yeniden parasal gevşemeye gidileceği yönde bir haber akışları vardı. Bunu anlatmıştım. Çin yuanının dolar karşısında değerlendiği bir dönem içerisindeyiz ve Çin bunu istemiyor. Çin ucuz iş gücünü devam ettirmek istiyor. Bu yüzden parasal gevşeme adımlarını atmaya başladı Çin ve ilk meyvesi de faiz indirimi olduğunu söyleyebiliriz. Peki ne olacak? Nasıl olacak? Biraz onlardan bahsedelim. Çin yavaşlayan ekonomisini büyümeye teşvik etmek için büyüme odaklı, aynı bizim gibi Çin'de büyüme odaklı teşvik için faizlerde indirime gittiğini açıkladı ve Nisan 2020'den beri Çin ilk defa faizlerde indirim yaptı. Çin'in yaptığı bu hamlede küresel olarak dünyanın enflasyonla boğuştuğu bu ortamda, üretim problemlerinin yaşandığı bu ortamda, kar etmenin zorlaştığı bu ortamda Çin bu pazarı daha da daraltmak isteyecektir. Bizim Türkiye olarak da en büyük rakibimiz, en büyük düşmanımız esasen Çin. Daha ucuz maliyetli, daha ucuz işçiliğe gidecek bu dönemde. Pastadaki payını kimseye kaptırmamak için gerekirse zararına üretim yapacak. Maliyetinin bile altında üretim yapacak ama bu pastayı kaptırmayacak. Biz Çin tarzı bir üretim modeliyle, Çin tarzı bir modelle piyasalardan pay kapmaya çalıştığımız bir dönemdeyiz. Ama Çin kolay kolay kimseye bir lokma yedirmeyecektir. Buna örnek olabilecek şöyle bir şey söyleyebilirim mesela. Hani hepsi burada gibi piyasayı domine eden aktörler bazen sattığı ürünleri üreticiden daha ucuza satarlar. Para yakmak derler buna. Mesela bir iPhone modeli hepsi burada da Apple'dan daha ucuza satılır. Adam zararına satış yapar. En ucuza ben bu işi yapıyorum der. Diğer aktörleri devre dışı bırakır. Buna da para yakma denir. Parayı yakar ama müşteriyi elinde tutar. Çin yuanı Amerikan doları karşısında son yıllardaki en güçlü döneminde. Çin'in zaten istediği bir şey bu değil. Bu yüzden parasal gevşeme adımlarına geçiyorlar. 6 dolar seviyeleri onlar için tatmin edici bir rakam değil. Dolar karşısında yuanın 7 seviyesinin üstüne çıkmasını hedefleyeceklerini düşünüyorum. Bu yüzden faiz indirim noktalarında ısrarcı olacaklardır. Onların ekonomi modeli faiz indirmeye çok müsait. Ellerinde trilyonlarca dolarlık Amerikan tahvilleri ve varlıkları var. İstediği kadar para yakabilir. O modelde istediği kadar ısrarcı olabilir ama biz o noktada onlarla aynı konumda değiliz. Onlara hiçbir şey olmaz. Onlar gerekirse 1 yıl, 2 yıl para yakarlar. O üretimdeki dominasyonu kaybetmemek için zararına üretim yaparlar gerekirse ve işin sonunda onlar ayakta kalır. Mesela farzı misal örnek vereyim. Böl, parçala ve sonra rakiplerini bitir şeklindeki yönetim anlayışları geçmişten beri var olan bir anlayıştır. Mesela Rockefeller petrol alanında 1900'ler öncesinde kurulan Standard Oil şirketini piyasada tek güç, tek domine eden şirket haline getirmiştir. Önce fiyatları ucuz tutmuştur, düşük tutmuştur, zarar da etmiştir ama çevresindeki bu işi ne kadar yapan firma varsa hepsini iflas durumuna getirip daha sonra satın almıştır. Kendi bünyesine katmıştır ve tekel olduktan sonra fiyatları artırmıştır. Çin de her zaman bunu yapıyor. Gerekirse zarar ederim, zararına üretim yaparım. 1 yıl, 2 yıl para yakarım. Daha sonra fiyatları istediğim gibi belirlerim. Gelişmekte olan ülkeler, Çin'e rakip olmak isteyen, Çin'den pay almak isteyen ülkeler bu dönemde bunu başaramayacaktır. Çünkü onların ciddi anlamda parasal cephanesi var ve biz bu konuda zayıf durumdayız. Rezervlerimiz de buna müsaade etmeyecektir. Mevcutta yönetilmek istenen, mevcutta yapılmak istenen ekonomi modeli başımızı ağrıtmaya devam edecektir bu nedenle. Dolarda kantarın topuzu iyice kaçtı. 17.70 seviyelerini gördük an itibariyle. Dolarda yükseliş devam ediyor. Maalesef ki dolarda yükseliş beklentimiz elbette devam etse de bu kadar kısa vadede yükseliş bize zarar veriyor. İnşallah dolar yükselmez diyoruz. Her zaman tekrar ediyoruz. Keşke dolar yükselmese. Enflasyon olarak geri dönecek çünkü bize. Gayet iyi görüyoruz bunu. Ama gidilen
izlenen rotada Cumhurbaşkanı'nın yaptığı son açıklamalarla Merkez Bankası'nın mevcuttaki duruşuyla dolardaki düşüşün ya da olduğu yerde sabit kalmasının çok mantıklı bir fikir olmadığını da görüyoruz. 17 TL üstünde dolarda ben artık daha ütopik bir yükseliş hareketinin olabileceğini söylemiştim. 27 TL dolarda gidebileceği bu bölgede direnç alanı olduğunu düşünüyorum. 17 TL seviyesinden ciddi bir pik hareketle aşağı yönlü bir satış baskısı gördük. Merkez Bankası yaptı bu satışı ama tekrar buradan yukarıya direnç üstüne bir kırılım geldiğini gördük. Haftalık kapanışlar itibariyle 17 TL üstünde kalabilecek miyiz bu hafta? Çok önemli. Freni patlamış kamyon gibi hareket etmeye devam ediyoruz. Volatilitesi çok yüksek olan ürünlerde, ani bir şekilde yukarıya ciddi ataklar yapabilen ürünlerde aşağı yönlü de %10, %15, %20 gibi düşüşler hiçbir zaman şaşırtmaması lazım. %100 yükseldiyse %30'luk bir düzeltme yapması da çok olası bir harekettir. Ama kısa vadede olur, ama bir günlüğüne olur, birkaç günlüğüne olur. Bir şekilde bir balyozla yukarıya giden trendde düşürme hamleleri yapılacaktır diye düşünüyorum. Bulunduğumuz trend alanı içerisinde mevcutta tuttuğum ürünleri bugün şu yükselişler yapıldıktan sonra bile hiç fark etmeksizin diyorum ki ben mevcutta elimde tuttuğum yatırımlarımı tutmaya devam edeceğim. Altın yükselişini sürdürmeye devam edecektir. Gümüş yükselişini sürdürmeye devam edecektir. Çünkü dolarda da yükselişin devamlılığını beklediğimi söylemek isterim. Orta vade diliminde önünü alabileceğimiz gerçekten hiçbir şey yok. Çok üzülerek söylüyorum ve bizi inanılmaz bir enflasyon yükünün içerisine sokacak. Daha şu anda bile son yapılan zamlardan sonra bir önceki asgari ücretin daha karlı bir durumda olduğunu net olarak görüyoruz. Daha yeni başladık. Daha enflasyonlar tırmanmaya devam edecek. Keşke yükselmese. Yani bazıları da şey diyor. Bunlar felaket tellalı. Abi görünen bu. Bu işin temel görüntüsü bu. Bu işin teknik görüntüsü bu. Aylardır söylediğim bir lafım vardı. Bu dolar yükselecek kardeşim. Çatır çatır yükselecek diyordum. Çatır çatır yükseldi. Çin'in faiz indirmesi bakınız bu alanda çok önemli. İç piyasamızda petrol, benzin istasyonu gibi sendika başkanları isyan etmeye başladı. Biz buradan kar etmiyoruz artık. Maliyetlerimiz çok fazla arttı vesaire diye. TÜSİAD'dan benzer şekilde açıklamalar geliyor. İşverenlerin isyan etmeye başladığı dönem içerisine girdik. Her şeyini dolarla alan bir ülkeyiz. Her şeyini iğneden ipliğe dolarla alan bir ülkede maliyetlerin yükselmemesi kaçınılmaz. Enflasyonu yeniden %5'lere çekeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ama bu enflasyonun %5'lere çekilmesinin mümkünatı yok. %10'da da tutamazsın enflasyonu, %20'de bile tutamazsın. TÜİK'in verilerine göre bile bu enflasyonu tutamazsın. TÜİK istediği kadar kalem oynatsın, o enflasyonu kalem oynatarak bile tutamayacak. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan benden faiz indirimi dışında başka bir şey beklemeyin şeklinde bir açıklama yaptı. Faiz indirimlerinin devam edeceğine net bir sinyal verdi. Dolar da zaten haftalık açılışla beraber 17 TL seviyesinin üstüne hemen atağını yaptı. Avrupa'da da omikron varyantı nedeniyle kısıtlamalar var. Noel nedeniyle özellikle varyantın vakaları daha fazla artıracağı endişesiyle Hollanda'da 4 hafta tam kapanma uygulanacağı duyuruldu. 14 Ocağı kadar tam kapanma uygulamasına geçilecek. Almanya'da, Fransa'da ve İngiltere'de de çeşitli kısıtlama önlemleri de alınmaya başlandı omikron varyantı nedeniyle. Enflasyonun dışında bir de Covid belası sırtımızda yük olmaya devam ediyor. Kırılgan ekonomiler ciddi anlamda sorunlar yaşamaya devam edecek. Biz faizleri indiriyoruz. Faiz indirimini ya da artırımını bir kenara bırakın. Küresel ölçekte problemler var ve biz maalesef ki enflasyon yükünün altında ezilmeye devam edeceğiz. Korkunç enflasyon rakamları göreceğimizi düşünüyorum. Ve gram altın 1000 TL üstündeki hareketini yapmaya başladı. 1023-1024 TL seviyelerine geldik. Birkaç ay öncesi gerçekten çok ütopik rakamlardı. Forumlarda sağda solda insanlar dalga geçiyordu. Selcoin altın 1000 TL olacak vesaire diyor diye. 1000 TL şu anda kanlı canlı önümüzde duruyor. Duracağını düşünüyor muyum? Pek düşünmüyorum. Kısa vade içerisinde ufak tefek gevşemeler vesaire olacaktır. 1400 TL seviyesine giden bir gram altını göreceğimizi düşünüyorum. Teknik anlamda destek seviyelerinin çok aşağılarında kaldığımızı da söylemek isterim. Volatilite yüksek olduğu için yani bu ürünün şu anda 825-830'larda destek seviyesi. Hani bir yatırımcıya da gidip 1000 TL'den gram altın demek de çok kolay bir şey değil yani. Varsa bir baba yiğit hadi çıksın alın desin diyemezsin. Ama ben kendi üzerimden nacizane örnek veriyorum. Ben bu gram altın yatırımımı elimde tutmaya devam edeceğim diyorum. Aylardır sürekli güncellemelerimde bahsettiğim gibi.
Çünkü durdurulabileceğine inanmıyorum. Dolar ciddi anlamda yükselmiş olsa da ons altın tarafında ben istediğim verimi alamadım. O yüzden gram altın yükselişinin devamlılığını sürdürecektir diye düşünüyorum. Ons altın tarafı dön dolaş aynı bant alanında sürünmeye devam ediyoruz. 1800'lerin üstüne bir atak beklediğimi söylemiştim. 1815 seviyesi ons altında görüldü. Bu bölgede 1790 dolar seviyeleri retest bölgesi olarak görülebilir. Bu bölgeden yeniden yukarıya bir hareket yapmasını ons altının bekliyorum. Bu yapacağı hareketle gram altın tarafında coşkulu bir yükseliş daha getirecektir. Sırf buna güvenerek bile gram altın yatırımımı tutmayı tercih ederim. Aynı şekilde gümüşte de aynı fikrimi söylemek istiyorum. 11 TL gümüşte benim nihai hedefimdi. 11 TL seviyesi gelmeden önce de güncellememi yaptım. 11 TL'de durmayacak bu gümüş. Kıracak geçecek 11 TL'yi demiştim. Daha konuşalı birkaç gün oldu esasen. Yani bir hafta bile olmadı. 13 TL seviyelerine gidiyor gümüş şu anda. Gümüşte bulunduğu alanda 11 TL seviyesi artık bir destek konumunda. Olası bir gevşemede gram altında olsun gümüşte olsun korkmadan gevşeme alanlarında ben pozisyon almak isterim. Eğer TL'de duran bir yatırımcı olsaydım pozisyon yüklerimi artırmak isterdim diye söylemek isterim. Borsa tarafında sert bir satış oldu. Borsa tarafındaki cuma günü yapılan satış piyasaları bir ürküttü. Sadece pozitif ayrışmasını beklediğim ürünler Koza Altın, Petkim, Tüpraş gibi ürünlerden örnek veriyorum ama dışında borsaya güvenmediğimi söylemek istiyorum. Sepetimde yer tutan ürünler bunlar ama borsaya da gerçekten güvenemiyorum. Sadece TL değer kaybı bazlı yükselen bir borsa var. Onun dışında da yatırımcıların dışarıya çıkmaya can attığı, kar alayım da kaçayım dediği bir borsa var. O yüzden borsada son bir yıldır söylediğim gibi büyük umutlarım maalesef yok. Kripto para tarafı ciddi anlamda düşmeye devam ediyor. Gevşemeler devam ediyor. Hem Bitcoin'de hem altcoin'de gevşemeler devam ediyor. Maalesef ki düşen bir trend alanı içerisindeyiz ve altcoin'lerde fırsat olarak yorumlayabileceğimiz önümüze hiçbir şey çıkmıyor. Çok altcoin soruluyor. Onu değerlendir hocam. Bunda durum nedir vesaire diye. Hepsi düşüyor. Düşmeyen altcoin yok. Fırsat olarak vaat edebileceğimiz yukarı yönlü bir trend kırılımı yaşayan bir alan, bir sektör yok. Metaverse ürünleri de düşüyor. Piyasayı, pozisyonları izlemeye devam ediyoruz. Maalesef bu noktada yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Ama genel trend anlamında son durum nedir derseniz Bitcoin ve kripto para anlamında paranın nereye aktığını ve olası gelişmelerini de şöyle bir değerlendirelim. İngiltere'nin faiz artırmaya başlaması en büyük etkenlerden biri olduğunu söylemiştim en son değerlendirdiğimizde. Kripto para tarafında biraz negatif olduğumu maalesef son birkaç videodur zaten vurguluyorum. Özellikle şu iğneyi attıktan sonra Bitcoin 40.000 seviyelerine kadar inen bu iğneyi attıktan sonra 51-52 bin dolar bandına çıkarsa bu bantta en azından 3'te 1 oranda pozisyon bozup kenara dolara tetere çekmek lazım diye söylemiştim. Bu 51-52 bin dolar görüldü ve daha sonrasında aşağı yönlü kıyı gevşemeye devam ediyor. Bitcoin'de 40.500 seviyesi bana göre bir fırsat bölgesi olacaktır. Hani bu gevşeme alanlarının, bu gevşeme hareketinin bu alt banda kadar devam etmesini esasen bekliyorum. Zaten yeni bir pozisyon alabilmek için de bu destek bandını ya da yukarı yönlü bir kırılımı görmek istediğimi söylemiştim. Short pozisyon kovalayanlar için de elbette pozisyonlarını hedge etme imkanı doğdu bu bölge içerisinde. Zira göstergeler zayıf, para akışı zayıfladı. Paranın nereye aktığını net olarak bize gösteren gösterge Tether dominasyonu. Daha önce konuştuğumuz Tether dominasyonunda haftalık bazda baktığımızda bu yıl Nisan-Mayıs ayındaki altcoin'lerde beklediğim o ciddi düşüş dönemindeki kırılan trendin aynısı burada da kırıldı. Şu anda para Tether'e akıyor. Bu bölgeyi zaten Tether dominasyonunda para akışı olduğunu konuşmuştuk. Burada nasıl bir hareket olabilir derseniz Tether dominasyonunun %4'lü seviyelere ulaştıktan sonra yeniden Bitcoin'e ve altcoin'lere para akışı olmasını beklerim. Yeniden trendi tersine çevirebilecek bir hareket olmasını beklerim ama maalesef bu bekleyiş içerisinde de altcoin'ler ezilmeye devam edecek. Eğer uzun vadeli hedefleriniz yoksa zaten kısa vadeli, orta vadeli düşünenler için kar alma seçeneklerini ve pozisyonları terk etme gibi seçenekleri sık sık vurguluyorum. Para dolara akıyor. Kripto para tarafında da para dolara akıyor. Tether'e akmaya devam ediyor. Bitcoin dominasyonu da bunu doğruluyor. Çünkü Bitcoin dominasyonu da dip alanlarda mücadelesine devam ediyor. Yani Bitcoin baskınlığı da dip seviyelerde. Altcoin'ler de dip seviyelerde. Tek yukarı giden indikatör Tether ise insanlar cash out yapıyor. Özellikle Noel vurgusu yapmıştım. Noel nedeniyle bir cash out ihtiyacı da var ama kesinlikle küresel piyasalardaki endişeler ve üstüne binen İngiltere'nin faiz artışının etkili olduğunu düşünüyorum.
faiz artışları, fiyatlaması söz konusu olduğunda kripto paraların negatif etkilenmesini ben her zaman beklerim. Amerika'nın son toplantısındaki şahin bakışı da bunu bize net olarak gösteriyor. Yeni bir fırsat, yeni bir değerlendirme için makul bir güvenli alan bekliyorum. Güvenli bir alan istiyorum kripto para tarafında. Bitcoin gevşeme alanında destek bulduktan sonra para ilk önce Bitcoin'e akacaktır diye düşünürüm. Altcoin'lerden önce. Bitcoin'in daha güvenli bir alanda olacağını düşünüyorum. En azından kısa vade içerisinde Bitcoin gevşemesini tamamladığında para Bitcoin'e akacak. Bitcoin dominasyonu yükselecek. Ondan sonra da altcoin'lerde fırsatlar verecek. Altcoin'lerde yükseliş hareketleri gelecektir diye düşünüyorum. Bu bekleyiş içerisinde de yeni bir pozisyon almam. Nakit yoğunluğumu artırmış bir şekilde kenarda beklemeye devam ederim. Kripto para tarafı tatsız bir şekilde düşük nabızda seyretmeye devam ediyor. İlave edebileceğim gerçekten hiçbir şey yok. Her videoda olduğu gibi bu videoda da bu videoyu beğenip yorum yapanlar arasından 2 kişiye Altın Kapı'nın Anahtarı Bitcoin kitabım ve temel teknik videolarımı hediye edeceğim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız kendinize yatırım tavsiyesidir. Gelişmeleri gelişmeden bildirebilmek niyetiyle yeniden görüşmek üzere.